Dubai çöl safarisi hayaliniz bir kabusa dönüşmek üzere olabilir. Bu videoyu izlemeden sakın rezervasyon yapmayın. Çünkü şu an paranızı ve vaktinizi çöle atıyor olabilirsiniz. Dikkatinizi çekmiştir. Bazı videolar o meşhur Kızılkum tepelerinde çekilirken bazıları uçsuz bucaksız sarı kum düzlüklerinden oluşuyor. Peki bu iki coğrafya arasındaki fark sadece renk mi yoksa tüm deneyim mi değişiyor? Bugün para tuzaklarından almanız gereken önlemlere kadar her şeyi masaya yatırıyoruz. Al Badayer bölgesinden Al Hayma kampına kadar tüm premium detayları konuşma vakti. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhabalar. El Gran Explorer kanalına hoş geldiniz. Dubai'de gerçek bir deneyim istiyorsanız coğrafya ve kamp seçimini birbirinden ayırmalısınız. İlk kural bölge seçimi. Sarı kum genellikle şehre yakın bölgelerdedir. Yani daha sert bir zemine ve beige tonlarına sahiptir. Ekonomik turlar genelde sizi buraya götürür. Ancak o hayal ettiğiniz yüksek kum tepeleri ve o ikonik turuncu tonlar için rotanız mutlaka Lahbab veya Al Badayer gibi kızıl kum bölgeleri olmalı. Bu bölgeler yüksek demir oksit oranına sahiptir. Yani bu ince yapı sadece görsel bir şölen sunmakla kalmaz, aynı zamanda dune bashing yani kum tepelerinde sürüş sırasında çok daha yüksek bir adrenalin vaat eder. Süreç otelden alınmanızla başlıyor. Yolda şoförünüz size kumlardan korunmanın kritikliğini anlatıp sizi duraktaki fahiş fiyatlı ürünlere yönlendirecektir. Oysa şehirde 20 dirhem civarında bulabileceğiniz o keffiyehler yani yerel şallar bu duraklarda 50 dirhemden aşağı satılmaz. Ayrıca şunu unutmayın, o devasa SUV araçlarla çölde sörf yapılan görüntülerde direksiyonda siz yoksunuz. Sadece yolcusunuz. Eğer mideniz hassassa ve sarsıntıdan hoşlanmıyorsanız bu paketlere boşuna para harcamayın. Çünkü kelimenin tam anlamıyla içiniz dışınıza çıkacaktır. ATV turuna başlamadan hemen önce çölün o kadim dostlarıyla tanışıyoruz. Ancak deve sürüşü deneyimi paketten pakete çok değişiyor. Bazı turlarda sadece 50 metrelik bir tur atıp iniyorsunuz, bazılarında ise gerçek bir safari yapabiliyorsunuz. Bu yüzden tur paketinizi çok iyi inceleyin ve anlamadığınız detayları mutlaka operatöre önceden sorun. Çölün o eski ruhunu hissetmek için doğru paketi seçmek gerçekten önemli. Hemen ardından motorları çalıştırıyoruz. ATV turunda ise sürenin yaklaşık yarısında muazzam bir tepeye geliyoruz. Burada kum kayağı yapma şansınız var. Her şey çok eğlenceli ve adrenalin dolu ama ufak bir uyarım var. O yokuşu kumlar içinde geri çıkmak biraz yorucu olabilir. Yine de o manzaraya ve yaşattığı keyfe kesinlikle değer. Artık geri dönüş yoluna geçiyoruz ve şunu söylemeliyim ki her saniyesiyle gerçekten mükemmel bir deneyim oldu. Şimdi barbekü yapılacak kamp alanına, yani bu işin zirvesi olan Al Hayma'ya geçiyoruz. Dubai'de her bütçeye göre tur var. Genellikle çok düşük fiyatlı paketler, servis ve yemek kalitesi anlamında sizi ciddi şekilde üzebilir. Lütfen dikkat edin.
Ucuz diye memnun kalmayacağınız bir tur satın almayın. Alhayma gibi premium bir kampta sadece kaliteli yemekler değil, akşamı taçlandıracak harika sahne şovları da sizi bekliyor. Hepsini sizin için görüntüledik. Burada nargile konusunda çok ince bir detay var. Buna özellikle dikkat edin. Tur paketinde ücretsiz yazsa da bazı çalışanlar bundan haberleri yokmuş gibi davranabilir. Böyle bir durumda sorumlu kişiye durumu anlatmanız konuyu hemen çözecektir. Ancak unutmayın, ücretsiz nargile masanıza gelmiyor. Sadece belirlenen özel bir köşede oturup içebiliyorsunuz. Eğer masanıza gelmesini isterseniz sizden 100 dirhem gibi bir ücret talep edebilirler. Fakat bu konu tamamen pazarlığa açık. Haberiniz olsun. Günün sonuna geldik. Özetle adrenalin için Al-Badayer bölgesini, konfor içinse Al-Hayma kampını seçin. Tatilinizi riske atmayın. El Gran Explorer olarak amacımız bütçenizi en efektif şekilde kullanmanızı sağlamak. Bu rehber size faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın.